Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde punch nakışı ile bir bardak altlığı yapacağım. Daha önce punch nakışı ile ilgili bir eğitim videosu paylaşmıştım. Punch malzemeleri nelerdir? Punch malzemeleri nasıl kullanılır? Punch nasıl yapılır? Detaylarıyla paylaştığım o eğitim videosunda bulabilirsiniz. Video linkini açıklama kısmına ve yukarıya bırakıyor olacağım. Bugün de yine kısaca üzerinden geçerek punch nakışı ile bir çalışma yapacağız. Malzemelerimiz oldukça basit. Punch iğnemiz var. Punch iğnemizi geçirmek için bir telimiz var. Kasnağımız var. Punch kanaviçe kumaşımız var. İp olarak yün ipleri kullanacağım. Dilerseniz daha farklı ipler de kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu punch iğnelerinin küçük ve orta boy uçları da var. Göstereyim hemen. Bunlar da küçük ve orta olmak üzere diğer uçlarımız. Ben bugün kalın bir ip kullanacağım için en büyük ucu kullanıyorum. Ve punch'ım bittikten sonra en sonda tekstil yapıştırıcısı ile sabitleme işlemi yapacağım. Malzemelerimiz bunlar. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. İlk olarak kumaşımdan bir parça keseceğim. Kesmeden önce bir ayarlama yapıyorum. Şöyle kasnağımı ön tarafa gelecek şekilde koyuyorum ve arkadan sıkıştırıyorum. Şöyle sıkıyorum. Şimdi artık kumaşımı buna göre kesebilirim. Yapacağım bardak altına şöyle bir bardak altı ile kalıbını çıkarıyorum. Burada bir şekil oluşturacağım. Şöyle tükenmez bir kalemle çizebiliriz. Gülen surat yapacağım. Şöyle bir 5 kuruşla da gözlerini yapayım. Bir de ağız yapalım. Evet, böyle iyi. Artık iğnemize ipimizi takarak işlemeye başlayalım. Şöyle telimizi alıyoruz. İğnemizin ucundan arkaya kadar taşıyoruz. Arkadan telimiz çıkıyor. İpimizi geçiriyoruz. Bakın ipimizi buradan geçirdik. Ve altta kalan teli çekiyoruz. İpimiz çıkıyor. İşlemimiz bu kadar mı? Hayır. Devam ediyoruz. Bakın şurada bir iğne var. Küçük bir iğne. Bu iğneyi lütfen atlamayalım. İğneden telimizi geçiriyoruz. Yine ipimizi telimizin arasına alıyoruz. Ve çekiyoruz. Kalınlığını da ayarlayalım. İpimizin ne kadar çıkıntılı olup olmadığını ayarlar bu kalınlık. Ortalama bir kalınlık istiyorum. Aslında böyle iyi. Çok hafif daha yukarı çıkaracağım. Şöyle. Şimdi şu kenardan başlıyorum artık. Her bir yerini işleyeceğim. Sadece şu çizdiğim yerleri farklı renkle yapacağım. Bakın işleme de şu şekilde. Dışarıda kalan ipin zıt yönüne doğru gideceğim. Her daim bu böyle olacak. Sivri uç kısmım dışarıda. Ben bu tarafa geleceğim. Giriyoruz ve çıkıyoruz. Girip çıktığınız yerlerin kalınlığını, inceliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Beyaz ile her yeri işliyorum. Sizler sarı da kullanabilirsiniz. Tam bir emoji olur o zaman. Göstereyim. Bakın nasıl oluyor. Çıkıntısı gayet istediğim gibi. Doğru bir şekilde devam ediyorum. Kontrol ede ede gidersek daha sağlıklı olur tabii ki. Beğenmediğiniz yerleri şu şekilde hafif çekerek sökebilirsiniz. Ve ipinizi arkadan çektirerek aynı yerden devam edebilirsiniz. Bakın sivri yer dışarıya doğru, yani ipin çıkıntısı dışarıya doğru. Biz içe doğru gidiyoruz.
Şimdi bakın bu noktaya geldim. Bu noktadan alt taraftan tekrar devam ediyorum. Bakın yakından göstereyim. Evet, bu şekilde kalınlaştırmaya devam ediyorum. Ta ki göz ve ağız çevresine gelene kadar. Göz ve ağız çevresine geldim. Şimdi göz ve ağzını yapacağım. Ardından içini tamamlamaya devam edeceğim. İpimi kesiyorum şimdi. Şöyle bastırıyorum. Fazlasını kesiyorum. Telimizi tekrar geçirelim. Telin arasından geçiriyorum. Ve telimi aşağıya doğru çekiyorum. Öndeki deliğinden, telin içinden ipimi geçiriyorum. Ve telimi çekiyorum. Punch makinem hazır durumda. Şimdi işlemeye başlıyorum. İlk olarak gözünü işliyorum. Evet, işlemimizi tamamladık. Bardak altının son aşamasını yapıyoruz. Kumaş yapıştırıcı ile ipimizin sökülmemesi için arkadan sabitleme yapıyoruz. Punch nakışı hassas bir nakış olduğu için bu işlemi mutlaka yapmamız gerekiyor.
Evet, her bir yerini yapıştırdım. Bu şekilde bir süre kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra kenarlarından keserek bardak altlığımızın son halini sizlere göstereceğim. Evet, 5 dakika kadar kısa bir sürede kumaş yapıştırıcımız kuruyor. Dilerseniz arkasını sabitlerken aynı zamanda bir kumaş parçası daha yapıştırabilirsiniz. Şöyle kesim aşamasına başlayalım. Nakışımıza zarar vermeden kesiyoruz. Evet, bardak altlığımız hazır durumda. Gördüğünüz gibi harika bir nakış oldu. Dediğim gibi arka tarafını bir kumaş parçası ile kapatabilirsiniz veya keçe de yapıştırabilirsiniz. İkisi de harika duracaktır. Şöyle yakından göstereyim. Gayet şirin, tatlı bir çalışma oldu. Pufuduk pufuduk. Biraz kardan adamı da anımsattı. Altına bir yuvarlak daha yaparak kardan adam yapabilirsiniz. Kış aylarında harika motive edici bir çalışma olacaktır. Yeni başlayan arkadaşlar eğitim videomu izlemeyi unutmayın. Punch malzemelerinden, punch malzemelerinin nasıl kullanıldığına tüm detaylardan o videomda bahsettim. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.